Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni MG HS. Dostlar, MG öyle bir şey yapmış ki HS olalı böyle bir şey görmedi. Ülkemizde halen daha 2018 yılında çıktığı haliyle satılan HS, 2025 yılına birkaç ay kala teknolojisi, tasarımı ve motor seçenekleriyle öyle bir yenilendi ki görenleri kendine hayran edeceği benziyor. Rakipleri arasında artık çok daha fazla iddialı. İkinci neslindeki değişimin çarpıcılığıyla gerçekten büyük bir ilgi gören HS. Peki bize ne vaat ediyor? Yeni MG HS hakkında bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Ufak bir hatırlatma. Videonun aşağısında bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. MG HS, Çinli Saik'in satın aldığı İngiliz otomobil markası MG'nin kompakt crossover SUV modeli olarak ilk kez 2018 yılında yollara çıktı. 2015 yılındaki GS modeline göre biraz daha büyüyen HS, 2020 yılında aslında makyajlandı ama biz o makyajdan nasibimizi alamadık maalesef. MG Türkiye'nin bir bildiği varmış derken 2024'ün son çeyreğinde ikinci nesil HS satışa çıkıyor. Burada şöyle bir dipnot vereyim dostlar. MG bünyesinde 2024 yılında ikinci nesil HS olarak tanıtılan model Saik'in bir diğer markası Rongway'nin 2022 yılında yollara çıkardığı RX-5 modelinin ta kendisi. Bu arada RX-5 MG markası altında da satılıyordu. Bizi İran, Amerika ya da Kolombiya'dan izleyen takipçilerimiz doğru hatırlıyor, evet. Yeni MG HS'e önden baktığımızda eğer ki Rongway RX-5'ten haberimiz olmasa yeni Tiguan'a çok benziyor diyecektim. Ama şimdi yeni Tiguan'ın MG HS'e daha çok benzediğini biliyoruz. Bu büyük ve sanki size gülümsüyormuş gibi bakan büyük havalandırma girişlerine üst tarafta kısık bakan gözleriyle LED farlar eşlik ediyor. Yalnız şu duruş gerçekten efsane gözüküyor yahu. Önceki nesline göre arada farkın büyük olduğu yeni HS farkını hissettirir. Tamponun bu tasarımı, farlar ve çizgileriyle yeni MG HS'e bizden yıldız şelalesi akar gider. Siz ne dersiniz dostlar? Hani onun yeni MG HS olduğunu bilmesek ve araba tanımaca diye bir oyun oynasak, inanın onun MG olduğunu tahmin etmek yüzyıllarımızı alır. Gerçekten de bu profil tasarımıyla yeni MG HS'i bağdaştırmak bizi bir hayli yorar. Özellikle de önceki neslin o tasarımıyla karşılaştırınca. 3-4 litrelik motoru 350-400 beygirlik gücüyle horultusunda uykuya daldıracak bir lüks spor SUV havasındaki bu halleri HS'in algısını da yükseltir. Profile bu kadar yükselmemin sebebi ön tasarımda güzel bir başlangıç yapmaktan geçiyor. Bunu kabul ediyorum. Burada şık çamurluklar, akıcı tasarım, farlardan uzanan omuz çizgisi ve şişkin arka çamurlukla burası göz dolduruyor. Jantlarsa 19 inç büyüklüğüyle bu spor duyguları besler. D sütununa doğru akan bu krom parça ve şişkin çamurluklarla arka tasarım detaylarını görünce bakalım gözünüzde ne canlanacak? Gerçekten merak ediyorum. Evet, yeni MG HS'in arkasını görünce gözünüzde ilk canlanan arabayı yorumlar kısmında yazmanızı bekliyorum dostlar. Ama şunu bir kez daha hatırlatayım. Belki videonun o kısmını duymayanlar olmuş olabilir. MG HS'in ikinci nesli 2022 yılında Rongway RX-5'in ta kendisi. Yani bu tasarımın kökeni 2022 yılına dayanıyor. O yüzden gözünüzde canlanan model aslında yeni HS'e benziyor. Burada eğimli bir bagaj kapağı camı var dostlar. Önceki neslin o uysal premium tavırlarından daha spor coupe SUV haline geçmesi iddialı duruyor. Altta boydan boya uzanan stoplarda kesinlikle spor hissettirmiş. Ama yani Skoda'yı unutmak da mümkün olmuyor şuraya her baktığımda. Aşağıdaki spor difüzör ve egzoz çıkışlarıyla yine bizden tam puan alan MG HS boyutlarıyla bir önceki nesline göre nasıl bir değişim yaşadı? Yeni HS 4655 mm ile önceki nesline göre 81 mm daha uzun, 1890 mm ile 14 mm daha geniş ve 1664 mm ile önceki nesliyle aynı yükseklikte. Yani biraz daha genişleyip boyu ciddi anlamda uzayan HS yol tutuşu ve sürüş tarzı konusunda önceki nesline göre ciddi bir değişim yaşar. Dingil uzunluğu ise 2765 mm ile önceki nesline göre 45 mm daha uzun. Bu 4,5 santimlik farkın iç mekandaki farkını öğrenmeden hemen önce aşağıdaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olduysanız yeni MG HS'in önceki nesline göre çığır açan iç mekanına geçebiliriz. Yeni MG HS'in kapı işlerinde başlayan değişim daha ilk anda dikkati çekiyor. Yeni HS'in iç mekanı önceki nesliyle kıyaslandığında 2018 yılından bu yana kullandığımız o tasarımdan buraya geçilmesi
içimizi bir ferahlattı. Her zaman olduğu gibi önce koltuklar. Koltuklar açıkçası dış tasarımdaki o sportif duyguların aksine biraz daha kendi segmentinin sınırlarında kalmış. Elektrikli, sırt, yanal destekleri tatmin edici olan bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altıgen formuyla 3 kollu direksiyon simidini buluyoruz. Tasarımı ve duruşuyla arabaya segment arttıran bu direksiyonu ben beğendim. İkinci nesliyle beraber hem dışarıda hem içeride değişen karakteriyle sert bir konsol tasarımına geçen HS burada boydan boya uzanan dijital gösterge ve multimedya ekranına geçiş yapmış. Tek parça halindeki her biri 12.3 inç olan bu ekranlar üzerinden yeni HS ile ilgili olan her şeyi anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bu renkleri, çözünürlüğü ve temayı da ben beğendim. Birazdan detayları ineceğiz ama trafik işaretlerini tanıma sistemi, kör nokta uyarısı gibi özellikler ve navigasyon da hemen gözlerinizin önünde burada duruyor. Konsolun ortasına doğru yine 12.3 inç olan dokunmatik multimedya ekranı üzerinden klima kontrolleri dahil olmak üzere her türlü ayar, 360 derece kamera ve Apple CarPlay ile Android Auto bağlantı özellikleri kullanılabiliyor. Orta konsol tasarımındaki bu 12 volt soket girişinin ortada oluşu çok hoşuma gitti. Ufak ama hoş bir detay olmuş. Köşelerde ise USB bağlantı noktası duruyor. Üstü açık şekilde olan bardaklıkların konumu sadece tehlikeli olabilir. Ağzı açık içecekler için biraz tehlikeli olsa da kablosuz şarj pedinin hemen böyle kol dayamının önüne koyulması bunu unutturdu. Kol dayama içinde de iyi bir saklama alanı bulunuyor. Vites kolu nasıl dostlar? Beğendiniz mi? Park tuşunun böyle burada ayrı konumlandığı konsolda elektronik park freni burada duruyor. Yeni MG HS'in dikişli konsolu, premium havası ve yenilenen kabini bizden tam puanı alır. Ama arka koltukları görmeden olmaz. Yeni MG HS'in arka koltuklarına şöyle bir göz atınca uzayan dingil boyunun karşılığını net biçimde görüyoruz. Ön koltukların aksine arka koltukların yanal destekleri çok belirgin değil. Buna karşın baldır destekleri gayet yeterli olan HS'in geniş diz mesafesi konforu arttırır. Burada konfor detaylarını biraz da arttıran koltuk arkası cepler ve orta konsol üzerinde USB bağlantı noktaları ve havalandırma çıkışlarıyla her şey yolunda. Hadi bir de bagaja bakalım. Bizi neler bekliyor? Yeni HS'in elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında düz zeminiyle dikkatimizi çeken ve önceki nesline göre 44 litre daha büyüyen 504 litrelik bir hacme sahip olacaksınız. Arka koltukları bu şekilde tamamen yatırdığınızda bu hacim de fazlasıyla artıyor. Sürüş detayları da değişen yeni MG HS'in standart olarak sürülen güvenlik özelliklerinin yanı sıra yarı otonom sürüş özelliği de mevcut. Evet, gelişen teknolojiyle birlikte yarı otonom sürüşe de sahip olan MG HS'te birçok güvenlik özelliği standart olarak geliyor dostlar. Bu özelliklerin arasında yaya ve bisiklet algılayarak sizi olası kazalara karşı koruyan aktif acil durum freni, sinyal vermeden şerit değiştirmeniz halinde sizi uyaran şerit ihlal uyarısı ve şerit takip desteği ki işte bu özellikle adaptif hız sabitleyici birleşince de ortaya yarı otonom sürüş deneyimi çıkıyor. Kör noktanızda kalan araçları 12.3 inçlik ekran üzerinden size gösteren kör nokta monitörü, siz kapıyı açmadan yanınızdan bir araç geliyorsa onu size gösteren kapı açma uyarısı, trafik işaretlerini gösterme özelliği ve çok daha fazlasına yeni MG HS'te sahip olabilirsiniz. Süspansiyon tarafında ise önlerde MacPherson tam bağımsız sistem kullanılırken arkalarda torsiyon kullanılıyor dostlar. Hem tamamen elektrikli hem de benzinli kullanıma imkan veren plug-in hibrit şarj teknolojisiyle spor otomobilleri aratmayan gücüyle yeni MG HS şimdi çok daha iddialı. Yeni HS'in benim nazarımda en büyük artıyı aldığı yeri motoru oldu. Bünyesinde bulunan 21.4 kWh kapasiteli bataryası ve 55 litrelik benzin deposuyla karma şekilde 1000 kilometrenin üstünde menzil sunan yeni MG HS tamamen elektrikli olarak 100 kilometrenin üstünde sürüş menzili vaat ediyor. Bu oldukça iyi bir değer dostlar. 100 kilometreyi şehir içinde tamamen elektrikli olarak harcamak ve her akşam eve geldiğinizde ya da standart 7 kW elektrikle 2,5-3 saatte dolu hale getirerek yakıt konusunda büyük bir tasarruf yapabilirsiniz. Yeni MG HS'in bataryalarını şarj ederken şarj durumunu, elektrik akımını, ortam sıcaklığı gibi parametrelerle şarj sürenizi anlık olarak kontrol edebilmek için Tesla Phantom 7 kW şarj cihazınız her zaman arabanın bagajında taşınabilir. Türkiye'de depoları olmasıyla öne çıkan Tesla Phantom 7 kW şarj cihazı evin elektrik tesisatına monte edildikten sonra hızlıca kullanılabiliyor dostlar. Kutu içinde ihtiyacınız olan her şey var. Yani şu
vida ve dübelleri dahi koymuşlar. Tesla Phantom'un en beğendiğim özelliği üzerindeki ekranı sayesinde şarj durumunu anlık olarak takip edebilmek oldu. Ortam sıcaklığını, 229 Watt güç kaynağı voltajını, 32 amper prizi ki bu da yine kutu içinde geliyor, şarj sürenizi ve saatlik ne kadar bir şarj yaptığınızı bu ekran üzerinden anlık olarak görebiliyorsunuz. Yanındaki taşıma çantası güçlü ve güvenli elektrik akımını taşıyan kalın kablosuna rağmen kolay katlanan yapısı sayesinde şarj işlemi bittikten sonra kabloyu katlayıp bagajda yer kaplamadan saklanmasını sağlıyor. Tesla Phantom'un yüksek ve düşük gerilim, elektrik kaçağı, topraklama korumasıyla yıldırım ve yüksek sıcaklık korumasının da olması olası yangın riskinin de önüne geçiyor. Üzerinde bulunan tuşla 8, 10, 13, 16 ve 32 amper güç ayarı da yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz ayarın üstünde 3 saniye tuşa basınca o güç ayarında çalışmaya devam ediyor. İçinden çıkan kullanım kılavuzu İngilizce ama cep telefonuyla kolayca Türkçe'ye çevrilir. Zaten cihazı elinize alınca anlayacaksınız, öyle bir kullanım kılavuzuna dahi gerek yok dostlar. Ben videonun açıklama kısmında Tesla Phantom'un linkini bırakıyorum. Siz yine bir göz atarsınız. Yeni MG HS 90 beygirlik elektrikli ve benzinli motoruyla toplamda 339 beygir gibi efsane bir güce sahip. Hatırlarsanız profil tasarımını incelerken buraya bir gönderme yapmıştım. O tasarımın hakkını bu beygir gücü veriyor. Sıfırdan 100'e 6.9 saniyede hızlanan yeni HS 100 kilometrede 0.54 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu söylüyor. Şanzımansa 7 ileri DCT olarak tercih edilmiş. Ama dünyada 6 ileri manuel olarak da satışı var dostlar. Peki bu yenilenen tasarımı, özellikleri ve hibrit motoruyla yeni MG HS'e sahip olmanın bedeli ne ola ki? Yeni MG HS şu an Almanya'da benzinli versiyonda 27.990 euroya etiketlenmiş durumda. Türkiye'de ise videonun yayın tarihindeki resmi fiyatı hibrit motor nedeniyle eklenen vergilerle birlikte 2090 lira olarak alıcılarını bekliyor. Ama son gelen kanunla eklenecek vergilerden sonra fiyat nerelere çıkar? O şimdilik merak konusu. Yeni MG HS bu yakışıklı tasarımı verimli motoruna rağmen sırf hibrit motorlara eklenen yüksek vergiler nedeniyle fiyatının 2 milyonu geçmesi yüzünden rakipleri karşısında zorlanır mı? Yoksa rakiplerinin daha yüksek fiyatları karşısında eli mi yükselir? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Yeni MG HS'e dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni MG HS'i gerçekten beğendim. Yollarda görmek için de sabırsızlanıyorum. Peki siz yeni MG HS hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni MG HS hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.